İslam Memiş'ten çok konuşulacak dolar yorumu, Haziran'da operasyon var, bu kış çok sert geçecek dolabınızı 2 kat doldurun. Dolar yükselişini sürdürüyor, altın hareketlendi. Ekonomist İslam Memiş'ten çok konuşulacak dolar yorumu geldi, Haziran'da dolar operasyonu var, altın ve emtia fiyatları artacak. Soygun düzeni tıkır tıkır işliyor. Gıda krizi kapıda, memlekete gidenler dolabını 2 katı doldursun. Araba, emlak, arsa fiyatları tavan yapacak. Düşüş hayal. Dolar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları ise hareketlendi. Piyasalar altın ve dolar fiyatına kilitlendi. Dün 900 TL'nin altın inen gram altın, kapalı çarşıda 920 TL'yi gördü. Son 6 ayın rekorunu kıran dolar ise 16 TL seviyesine hızla ilerliyor. Altın yükselir mi, dolar daha da yükselecek mi? Aylardır ekonomi gündemini meşgul eden bu iki sorunun cevabı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar fiyatı, emlakta oluşan balon ve gıda krizi ile ilgili çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Dolar için Haziran'ı işaret eden Memiş, kış çok sert geçecek, dolaplarınızı doldurun uyarısı yaptı. Dolar ve altın fiyatı için tarih veren İslam Memiş, sistemi kurdular tıkır tıkır işliyor, diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Büyük soygun var, paranızı koruyun. İşte İslam Memiş'in kendi YouTube kanalında yaptığı, çok konuşulacak açıklamaları. Geçtiğimiz hafta dünyada servet el değiştiriyor, varlıklarınıza sahip çıkın, servet sahiplerinin ekmeğine yağ sürmeyin diye uyarmıştım. Alım-satım hayali içerisinde olmayın, sosyal medya operasyonları ile varlıklarınızı satarsanız ziyan edersiniz. Küresel piyasalarda silkeleme operasyonu ile kripto ve emtia tarafında hızlı bir çöküş oldu. Dolar varlıklarında ise hızlı bir yükseliş oldu. Şimdi soru şu: ons altında geri çekilme olduğunda kim alıp satıyor? Çok güzel bir soygun var dünyada. Mekanizma tıkır tıkır işliyor. Merkez bankaların kurduğu bu sistemsiz alım-satım ile kazanın, siz zengin olun diye değil aksine sizin cebinizdeki almak için kuruldu. Hem rant hem maliyet arttı, ucuz ev hayal. Emlak piyasası ile alakalı olarak geçtiğimiz yıllardan bu yana aynı şeyi söylüyorum. Emlak fiyatları düşmeyecek. Bu konuda iki şeye dikkat etmek lazım. 1 milyondan 5 milyona çıkan, yabancı yatırımcı sayesinde kabaran balon patlayacak. Ancak mahalle arasında, orta gelir grubunun aldığı konutlarda yükselmeye devam edecek. Her iki tarafında ortak noktası yükselecek olması. Ancak birisi rant yüzünden diğeri gerçek maliyet ve enflasyon nedeniyle artıyor. Eğer orta grup bir geliriniz varsa ev fiyatları düşmeyecek. Her yıl üstüne koyarak devam edecek. Türkiye'de hep bir fırsatçılık hikayesi görüyoruz. Otomotiv sektöründe çip krizini kullanarak balon oluşturdular. Herkes araba aldı. Fiyatlar yükseldi, parça fiyatları arttı, kasko ve sigorta maliyetleri yükseldi. Ne oldu, sigorta şirketlerinin ekmeğine yağ sürdünüz. Mazot fiyatları arttı, artık araba kullanma oranı düştü. Bayramda gördük, şehir dışına çıkanlar %20'yi geçmedi. Eskiden tek elle araba kullananlar şimdi iki gözü önde iki gözü arkada sürüyor. Kış çok sert geçecek, dolabınızı doldurun. Enflasyon rakamları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Bu günler geçecek düşüncesine sahip olanlar bana göre hikaye. Mevsimsel etkilerden dolayı belki biraz gerileme olabilir. Hasat zamanı özellikle meyve sebze fiyatlarında düşüşü getirebilir. Ancak bu durum gıda enflasyonunun önüne geçecek diye bir durum yok. Eskiden pazara gittiğimizde çuvallarla alıyorduk. Şimdi taneyle alıyoruz. Keşke o kadar gıda ve su israfını bilinçli bir toplum olarak yapsaydık. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. İslam Memiş'ten dolar için Haziran tahmini. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, doların gelecek aydan itibaren 16.40 seviyesinden yeni bir baskılama sürecine gireceğini söyledi. İslam Memiş, yükselişini sürdüren doların yakın gelecekte izleyeceği rotaya dair tahminlerde bulundu.
Memiş, dolar, TL'de yeni zirve için Haziran ayını işaret etti. Memiş, YouTube'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dolar 14.70 lira seviyesinde uzun süre baskılandı, sabitlenen bir kur var ama bu kur böyle durmayacak, eninde sonunda patlayacak dedim." 15,60 lira seviyelerin dün akşam gördü. 16.40 lira seviyesi var yukarıda. Haziran ayı senaryosunu anlatan bir video paylaşmıştım. Nisan ayında şöyle bir düşüncem vardı. Hazirana kadar kur tarafını açık bırakacaklar, Haziran'da yeni bir paket açıklanacak ve burada 16.40 lira seviyesinden yeniden bir baskılama yapılacak. Haziran ayına geldiğimizde kısa vadeli, haftalık ve aylık baskılama yapılacak. Haftalık ve aylık öngörülerimi birbirine karıştırmayın. Televizyonda gram altını 906 lira gösteriyorlar. Buna inanıyorsun da ben diyorum ki kardeşim bu fiyata gram altın yok diyorum. Git sor kuyumcuya. Arada 25 lira makas var. Madem üşengeçsin telefondan banka uygulamana gir, orada gör gram altın kaç liraymış. Gram altının satışını 906 lira gösteriyorlar, git kapalı çarşıya alışı zaten 913 lira, alabiliyorsan al bakalım 906 liradan. Yapamazsın, gördüğüne sen de inanmıyorsun, inanmak istiyorsun. Bu makas aralıklarına dikkat edin, bu kapanacak gibi değil. Bankalar 10-16.00 arasında döviz işlemleri yapabiliyor. Onlara dikkat edin. Yapacağınız varlıklarınıza sahip çıkmak. Bankadan kredi kullandıysanız ve hayat sigortanızı yaptırmamışsınız, yandınız. Mutlaka yaptırın, ailenize dert, borç bırakmayın. Hayat sigortalarınızı, mesela 100 bin liralık kredi borcunuz varsa, 100 bin liralık yaptırın. Seneye 90 bine düştüyse 90 bin liralık yaptırın. Tek bir kalemde değil, her yıl ayrı ayrı yaptırın. En azından öldüğünüz zaman sigorta şirketi bütün borçlarınızı ödüyor, ailenize borçsuz bir şekilde ev bırakmış oluyorsunuz. Sigorta yaptırmadınız, borçlu bir şekilde öldünüz. Artık arkanızdan dua mı ederler, beddua mı ederler bilinmez. Arsa yatırımı ile ilgili sık sık uyarılarda bulunuyorum. 2 haftadır birçok emlakçıyla konuştum, yoklama yaptım, satışlar nasıl dedim. Arsa ile ilgili müthiş bir talep var. Para boşa çıktığıyla araba, ev alamadıysanız arsa alın. Arsa alırsam kendi evimi üzerine yapar, iyi hayat yaşarım diyen insanlar var. Metropolde küçük bir arazim olsun imarı çıktığında ben de nemalanırım diye herkes arsa peşinde. Ekilebilir tarım arazileri çok prim yapacak. Emlak tarafında gelecekte değerlendirmek için de herkes toprak ve arsa peşinde. 2023'ün tamamında en çok konuşulacak gündem olacak. Kirayı, emlak fiyatlarını değil arsalardaki değer artışlarını konuşacaklar. Döviz kurlarında geçen hafta yeniden başlayan hareketlilik, yıllık cari açığın yıllık 24 milyar dolar olarak açıklanmasıyla vites yükseltti. Dün piyasa kapanışını 15,57 liradan yapan dolar güne 15,63 liradan başladı. Ancak hızlı bir yükseliş trendine giren dolar kısa sürede 15,87 liraya kadar yükseldi. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır, çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir, dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik,
Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir. Dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.